Merhabalar, bu videomuzda sizlere öğrenci gözünden online sınavlara nasıl katılacağınızı göstereceğim. Sınavlarınızı nasıl göreceksiniz, soruları nasıl cevaplayacaksınız, bunları yaparken nelere dikkat etmeniz gerekir. Tüm bu konuları bu videomuzda anlatacağız. Öncelikle ÜBS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüden öğrenci sistemi yazan kısma tıklıyoruz. Buradan öğrenci bilgi ekranına tıklıyoruz. Yeni bir sekme açıldı ve böyle bir ekran geldi. Burada iki seçeneğimiz var. Direkt buraya tıklayıp online sınavlara gidebilirsiniz. Tıkladık. Şu an iki tane sınavımız görünüyor. Bu bir seçenek. Ya da derslerime gidip derslerime tıkladığınızda zaten ders listeniz açılıyor. Mesela biz şu derste uzaktan öğretim test dersi üzerinde. Buradan e, buna bir sınav ekledik şu anda. Test amaçlı. Bu dersin adına bakın şuraya tıkladım. Ders detayı yazın. Kısma tıkladım. Buradan tıkladım. Buradan ders detay sayfasına açtı. Ben buradan dersle alakalı bütün içerikleri tek ekran üzerinden ulaşabilirim. Dersle alakalı her şeyi burada görebilirim. Canlı derslerimi, kaynaklarımı, ödevlerimi, sınavlarımı hepsini buradan görebilirim. Şimdi hocamız yani bu dersi veren öğretim elemanı, akademisyen hocamız bu sınavı eklediği zaman burada bir aktif ettiği zaman biz burada görüyoruz. Şimdi sınavlar iki çeşit oluyor. Birisi geniş zamanlı, diğeri ise zaman kısıtlı sınav diye. Şimdi açıklayayım şöyle. Zaman kısıtlı sınav şöyle oluyor. Mesela diyelim ki 16 Mart sabah saat 8'de, 8 ile 9 arasında bu sınav olacak. Herkes bu sınava aynı anda girecek ve sınavın süresi 1 saat olacak. Yani bu şekilde olduğu zaman o saatte yani o sınavın belirtilen saatinde girmeniz gerekiyor. Geniş zamanlıda ise belli bir aralık oluyor. Mesela bakın burada olduğu gibi 16 Mart ve 19 Mart aralığında şu saatler arasında ben istediğim saatte bu sınava girebilirim. İki çeşit sınav oluyor. Buradan görebiliyorsunuz ikisini de. Buraya geldiğinizde şu mavi buton üstüne geldiğinizde sınavlarım ekranından gidebilirsiniz diyor. Buraya tıklayıp buradan sınavlarımızı görebiliyoruz. Sınavla alakalı bilgileri görebiliyoruz. Aynı zamanda şurada da online sınav kısmında da buradan da görebilirsiniz. Mesela bakın bu dersimizin başlangıç ve bitiş tarihi buradaymış. Sınavla alakalı bilgiler görünüyor. Buradan tıklayıp gidebiliyorum. Bakın aynı ekran attı benim. Bu ekrana geldik. Bu ekranda şimdi sizlere bir sınava girmeyi gösterelim. Sınava girip soruları nasıl cevaplayacağımızı gösterelim. Buradan aktif olan sınavımı görüyorum. Buradan gelip sınava gir düğmesine bastığımda böyle bir uyarı penceresi açılıyor. Sınava girmek üzeresiniz. Devam etmek istediğinize emin misiniz? Buna evet dediğimizde sınavımız başlayacak. Geldik. Evet'e tıkladık. Yeni bir pencere açıldı. Süremiz, burada 1 saat süremiz varmış bu sınavda. Şurada sınavı bitir düğmesini görüyoruz. Sonraki soru, önceki soru. Seçimi temizle düğmelerini görüyoruz. Burada da cevap listesini görüyoruz. Şimdi burada soru tiplerimiz var, soru çeşitleri var. Bunlar nedir? Klasik soru. Şu anda gördüğünüz gibi bu bir klasik soru mesela. Çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve açıklamalı şeklinde soru tiplerimiz var. Şimdi sınavımıza başlayalım, devam edelim. Soruları cevaplayalım sorularımızı. Sonra o şekilde ilerleyelim. En sonunda sınavımızı bitireceğiz. Şimdi birinci soru yazıyor burada. Birinci sorumuz geldi. İlk toplu film gösterimi nerede ve kimler tarafından gerçekleştirilmiştir diyor. Klasik bir soru. Klasik soruda her öğrencinin cevabı farklı olabiliyor. Yani siz burada kendi cümlelerinizle ifade ediyorsunuz. Ben bu sorunun cevabını hani şöyle bir şey yazacağım. Cevabım şu anda herhangi bir cevap yazdım buraya. Yani doğru olup olmaması önemli değil. Ben buraya bir şeyler yazdım. Şu seçimi temizle düğmesi neye yarıyor derseniz buna tıkladığınızda evet dediğimizde buraya yazdığım şey siliyor, komple siliyor. Burada kopyala yapıştır yazmaya izin vermiyor. Yani sizin tekrardan elle girmeniz lazım. Şöyle tekrar yazalım. Tamam. Sonraki soru diyorum. Farklı bir soru geldi şimdi. Buna da hani ben şöyle cevap 2 diyeceğim. Yani buraya cevap metniniz olacak burada. Deneme yazacağım. Sonraki soru dedim. Bakın burada soru şeyleri de görebiliyorum. Bu soru 20 puan değerindeymiş. Puan değerlerini de görebiliyorum buradan. Şimdi bu 5 sorunun tamamı klasik soru şeklinde. Böyle cevaplarımızı yazdık. Tabii siz buraya cevap 5 yazmayacaksınız. Hani sorunun cevabı neyse buraya kendi bilginizle onu yazacaksınız. Sonraki diyorum.
Şimdi bu soru bakın çoktan seçmeli bir soru. Yani A, B, C, D, E şeklinde bir soru. Soru metnimiz burada. Diyor ki Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak adlandırılan yıldızlardan birisi değildir diyor. Aşağıdakilerden hangisi? C, D şeklinde şıklarımızı burada görüyoruz. Aynı zamanda fotoğraflarda görüyoruz. Ben B şıkkı demek istiyorum buna. Şöyle bakın seçtim. Şöyle bir durum var. Bu A, B, C, D şıklarının yanındaki şu kutucuk yuvarlak ise sadece bir tanesini seçebiliyorsunuz. Mesela ben A'yı seçtiğimde bakın B gidiyor. B'ye tıkladığımda A gidiyor. Yani ben bu dördünden bir tanesini seçmeme sistem izin veriyor. Ben B şıkkını seçtim. Sonraki soru diyorum. Şimdi 1'e döndü. Yani ben şuradan sorular arasına eğer hocamız izin vermişse böyle sorular arasında geçiş de yapabiliyorum. Bakın ben şu anda 6 sorunun tamamını doldurdum. Bütün soruları cevapladım. Buradan şöyle kontrol de ettim. Ondan sonra ne yapmam gerekiyor? Sınavı bitir düğmesine basmam gerekiyor. Tıkladım. Emin misiniz diyor. Evet diyorum. Teşekkürler, bu sınav tamamladınız dedi ve kapandı. Burada da bakın az önceki sınava girdiğimiz ekranda da sınavı bitirdiniz şeklinde gösteriyor. Şu anda bitirmişiz. Biz burada klasik ve çoktan seçmeli soru türlerini gösterdik. Videonun başında da bahsettiğim gibi farklı soru tipleri de olabiliyor, boşluk doldurma gibi. Son olarak şuna da değinmek istiyorum. Sınav takvimleriniz olur. Bunu bölümler paylaşır, web sitelerinde paylaşırlar. Onu takip etmeniz gerekiyor. Orada yazan saatlerde sınava girmeniz gerekebilir. Bunu da belirtmiş olayım. Hepinize başarılar dilerim.